Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Kar topunun ipini kullanacağım bugün. Şöyle orta kalınlıkta bir ip, 100 gram, 250 metre uzunluğu olan iplerden. Onunla harika bir model başlayacağız. Kullanacağımız şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve spor bir model. Şöyle her türlü örgünüzde kullanabilirsiniz. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 7 ve 7'nin katları artı 1 ilmek eklememiz gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız ve modelimiz tam denk gelecek. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Evet, şöyle ilmeklerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bir model için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir model için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir ilmek de artı ekledim. Toplamda şu anda şişimde 22 ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Bu modelde lastik olarak haroşa kullanacağım arkadaşlar. Çünkü modelde de haroşa olduğu için birbirini tamamlayacak. Şöyle birkaç sıra haroşa lastiğimizi yapalım. Ben haroşalarımı düz örerek yapıyorum. Siz de nasıl eliniz alışıksa o şekilde yapabilirsiniz. Düz de örebilirsiniz, ters de örebilirsiniz. Sonuçta aynı şey çıkıyor. Fark eden bir şey yok. Evet. Şöyle birkaç sıra tamamlayalım. Evet, şöyle lastiğimi tamamladım. 3 diş haroşa oluşturdum. Bu benim için yeterli. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Birinci sıra. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzünde birinci sırada bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüzünde farklı işlemimiz var. Aralarda şöyle bir ilmek Selanik görüntüsü olacak örgümüzün. Onun için ön yüzünde sadece düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Tekrar 6 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek ters olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım. 6 ilmek ters.
Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 6 sırayı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Ön yüzünde düz, arka yüzünde 6 ilmek ters, 1 ilmek örmeden alacağız. Daha sonra modeli ters ilmeğe çevireceğiz. Bu düz ilmeklerimizin yerine ters öreceğiz. Şöyle kabartmalı güzel bir model çıkacak ortaya. Evet, üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Yani sadece düz olarak ördüm ön yüzünde. Arka yüzüne gelince dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 6 ilmek ters. Bakın kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Yine 1 ilmek örmeden aldım. 6 ilmek ters. Şu örmeden aldığımız ilmekler hep aynı ilmek arkadaşlar. Onu şaşırmayalım. Kaymayacak yani. Kaç ilmek etti? Geçtik herhalde. Hemen onu düzeltelim. 2, 4, 6. Şöyle baktığımızda evet. 1 ilmek örmeden aldım. 6 ilmek ters örüyoruz. Altı ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Beşinci sıra ön yüzünde yine ilmeklerimizi düz örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın şu ilmeklerimiz belirginleşmeye başladı. Şöyle bir görüntüsü olacak. Arka yüzünde örmeden aldığımız ilmekler. Altıncı sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 ters ilmek örelim. 6 ilmek ters olarak ördüm. Bakın 2, 4, 6. Sıradaki ilmeğimizi yine ipi kendimden tarafa aldım. Örmeden aldım. Bakın aynı ilmek. Selanik yaptığımız ilmek ona denk gelsin. 6 ilmek ters. 2, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek ters. Daha sonra kenar ilmeğimizi örelim. 6. sırayı da bu şekilde yaptık. Evet, bakın şimdi düz örgümüzün sırasını tamamladık. 6 sıra ön yüzünde şöyle 6 sıra düz oluştu. Şimdi bunu terse çevireceğiz. 4 sırada o şekilde yapacağız arkadaşlar. Modelimiz hep bu 10 sıranın tekrarından oluşacak. 7. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu 6 düz ilmeğimizi şimdi ters örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek ters olarak örelim. Altı ilmek ters ördüm. Bakın 6 ilmek ters oldu. Şu tek olan ilmeğe gelince bunu düz örüyoruz. Bunu düz ördüm.
6 ters ilmek, 1 ilmek düz. Yine 6 ters ilmek, 6 ilmek ters ördüm. Bu ilmeği düz örüyoruz. Kenarda yine 6 ters ilmeğimiz var. Bakın ön yüzündeki düzleri ters ilmeğe çevirdim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 8. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 6 ilmek düz örüyoruz. 6 ilmek düz. Sıradaki ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. İpi kendimizden tarafa aldık ve bir ilmeğimizi yine örmeden aldık. Bakın ön yüzünde ki ilmeğe dikkat edelim. Aynı ilmek olsun. 6 ilmek düz. 6 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimizi ipi kendimizden tarafa aldık, örmeden aldık. 6 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 8. sıra arka yüzünde bu şekilde yaptım. 9. sıra ön yüzüne geçtik. Bakın 6 sıra düz, 4 sırada ters oluşacak. Modelimizi ondan sonra tekrarlayacağız. 9. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 6 ters ilmekle devam ediyoruz. 6 ters ilmek ördüm. 1 ilmek düz ördüm. 6 ters ilmek. Bir ilmek düz örelim. 6 ters ilmek. 9. sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi son sıramız 10. sıra arka yüzündeyiz. Gördüğünüz gibi şöyle bir görüntümüz oluştu bakın. 10. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım. 6 ilmek düz. Evet, 2 4 6 ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. 6 düz ilmek. 10. sıra arka yüzünde bu şekilde yaptım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın model bu 10 sıranın tekrarından oluşacak. Şimdi ikinci modeli kurarken şu birinci sırada ne yaptıysak düz olarak örüyorduk bu 6 sırayı. Ön yüzünde düz, arka yüzünde 6 ters, bir ilmek örmeden alacağız. Umarım anlaşılmıştır. Daha fazla anlatmama bence gerek yok. Anlamadıysanız videoyu baştan izleyebilirsiniz. Hani yeni öğrenen arkadaşlar videoyu baştan izleyerek tekrar ikinci model kurulumunu yapabilirsiniz. Yani bu 10 sıranın tekrarı yapılacak. Bir de modelin şöyle birkaç model üzerine kurdum. Şöyle bir parça yaptım. Onu da göstereyim. Bakın yine aynı haroşa lastik üzerine yaptım. Bunu beraber yaptık. Bunu da daha önce yaptım. Bunu da şöyle az bir büyük parçasını yaptım. Modelin daha çok ilerlemiş halini görmeniz için. Modelin arka yüzü de bu şekilde bakın. Arka yüzde gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. Şöyle kabarık bir model. Özellikle erkek örgülerinde bence çok yakışacak bir model.
Renk de gayet uygun modele. Yani her türlü örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz şöyle kullanışlı harika bir model. Aslında şu kabarık duran ters yerleri farklı bir renkle, diğerlerini farklı bir renkle 2 renkte kullanabilirsiniz. 3 renk kullanabilirsiniz. O şekilde de değerlendirilebilir bu model. Size de fikir olsun. Şöyle bırakayım ya da şöyle daha yakından görün. Evet, sizler neler yapacaksınız bu modelle? Onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.